Merhaba, üroloji uzmanı Erdem Akkaya. Bugün size yüksek tansiyon ve sertleşme bozukluğu ile ilgili kısa videomuz olacak. Yüksek tansiyonu olan her hastada sertleşme bozukluğu meydana gelir mi? Aslında yüksek tansiyonu olan her hastanın ömrü yeterse uzun vadede sertleşme bozukluğu karşı ihtimali gerçekten çok yüksek. Peki sertleşme bozukluğu kalp damar hastalığının ilk belirtilerinden mi? Evet, sertleşme bozukluğu kalp damar hastalıklarının genellikle buzdağının ilk görülen üst kısmı, suyun üstünde olan üst kısmı ve ilk şikayetler genellikle böyle başlıyor. Sertleşme bozukluğuyla başlayabiliyor. Kalp damar hastalıkları arttıkça yavaş yavaş hastanın diğer sıkıntıları işte inmedir, felçtir, kalp krizi gibi şikayetleri de daha sonradan arkasından geliyor. Hasta kendine dikkat etmezse, medikal yardım almazsa. Peki yüksek tansiyon için ilaç tedavisi aldığımız zaman aldığımız ilaçların sertleşme bozukluğuna bir negatif yönde etkisi olur mu? Evet. Vakti zamanında yüksek tansiyon için beta blokerler, kalsiyum galama blokerleri ve diüretik dediğimiz su atıcılar yaygın bir şekilde kullanıldı. Ve beta bloker dediğimiz grupta özellikle eski nesiller çok ciddi sertleşme bozukluğu şikayetleri yapıyordu. %60'a, 70'e varıncaya kadar yapabiliyordu. Yüksek bir oran gerçekten. Önemli olan iki tane şey var. Birincisi klinisyenin hastayı uyarması, ikincisi de hastanın böyle bir şikayeti olursa klinisyene dönüş yapması önemli. Peki hastalarda ne tercih edilmeli, ne yapılmalı? Açıkçası hastalarda şu anda acı inhibitörleri, acı reseptör blokörleri ve yeni nesil beta blokerlerin sertleşme bozukluğunun yapma ihtimali birazcık daha düşük. Hasta yüksek tansiyona müdahale etmediği zaman gene ciddi sıkıntılara girebileceğini bilmesi gerekiyor. Ve bununla beraber hasta medikal tedavi aldığı halde yaşam tarzında değişiklikler yapmadığı sürece hastanın tansiyon ilacının yanından birincisi, ikincisi, üçüncüsü eklenebiliyor. Hakikaten bazen bazı hastalar geliyor. 2-3 tane birden, 4 tane birden tansiyon ilacı kullanıyor hasta. Bu hastalar tabii zaten artık çoktan cinselliği unutmuş. Hastanın hayatını idame ettirmeye çalışır vaziyete geliyor. Çünkü başka bir sürü daha şikayet geliyor hastada. Dediğim gibi. Ben bu konuya niye girdim? Birçok hasta kliniğe gelip bize hocam işte 6 ay önce tansiyon ilacı başladım, sertleşme bozukluğu geçti ya da hocam sertleşme bozukluğum var deyip hastanın medikasyonunu baktığınız zaman, hikayesini biraz kurcaladığınız zaman hasta ilaçları kullandığını görüyoruz. Dikkat edilmesi gereken bir konu. Yaşam tarzı, stili çok önemli. Hasta eğer tansiyon hastalığı tanısı konuluysa hasta mutlaka kilo vermesi, hareket etmesi, diyetini değiştirmesi, stresten arınmaya çalışması gerekiyor hastaların. Uzun vadede çünkü böbrek yetmezliğinden kalp krizine kadar stroke, felç gibi bir sürü şikayete neden olabiliyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.